Ubey bin Halef, Kureyş'in Abdüddaroğulları kabilesine mensup Mekke'nin en zengin ve nüfuzlu tüccarlarından biriydi. Şam ve Yemen gibi bölgelere düzenli ticaret yapar, deve ve at ticaretinde büyük servet kazanırdı. Mekke'nin ileri gelen müşriklerinden biri olan Ubey bin Halef, Lat, Uzza ve Menat gibi putlara sıkı sıkıya bağlıydı ve İslam'ın getirdiği tevhid inancını kendi gücüne ve ticaretine büyük bir tehdit olarak gördü. Hazreti Muhammed'in peygamberliğini ilan etmesinden sonra Ubey bin Halef'in İslam'a karşı düşmanlığı başladı. Mekke'nin geleneksel inançlarının sarsılacağını, Kureyş'in putlara dayalı ekonomik düzeninin sona ereceğini ve güçlerinin elinden gideceğini düşündü. Bu yüzden İslam'a karşı sert bir tutum takındı ve peygamberimize karşı kin ve nefretle doldu. İslam'ın ilk yıllarında Ubey bin Halef, diğer müşriklerle birlikte Müslümanlara baskı ve işkence uygulayan grupların başında yer aldı. İslam'a giren zayıf ve fakir kimseleri korkutarak dinlerinden döndürmeye çalıştı. Müşriklerin Müslümanları ekonomik ve sosyal olarak boykot ettiği dönemlerde de bu boykotun öncülerinden biri oldu. Ubey bin Halef'in düşmanlığı yalnızca Müslümanlara zulüm etmekle kalmadı. Peygamberimize doğrudan hakaretler ve tehditler savurdu. Bir gün Kureyş'in ileri gelenleriyle otururken alaycı bir şekilde şöyle dedi: "Ey Muhammed, eğer gerçekten peygambersen neden fakir ve kölelerle birliktesin?" Ubey bin Halef, Hazreti Muhammed'in mesajını küçümseyerek onu halkın gözünde küçük düşürmeye çalışıyordu. Ancak bu hakaretler ve baskılar Müslümanların imanını zayıflatmadı, bilakis daha da güçlendirdi. Bedir Savaşı'ndan önce Ubey bin Halef'in peygamberimize yönelik tehditleri açık bir düşmanlığa dönüştü. Ubey bin Halef, Al-Udey adını verdiği özel bir atı beslemeye başladı. Yıllarca bu atı özel olarak besleyip hazırladı ve herkese kibirle şunu söylüyordu: "Ben bu atla Muhammed'i öldüreceğim." Ubey bin Halef'in bu tehditlerine karşılık Peygamber Efendimiz ona şöyle cevap verdi: "Hayır, bilakis ben seni öldüreceğim, inşallah." Peygamberimizin inşallah diyerek verdiği bu söz, Ubey bin Halef'in kaçınılmaz sonunun bir işaretiydi. Ancak Ubey bin Halef bu sözü ciddiye almadı ve Bedir Savaşı'ndan sonra Peygamberimize karşı kinini daha da artırdı. Bedir Savaşı, Kureyş müşrikleri için büyük bir yenilgi ve utanç kaynağı oldu. Müslümanların zaferi, Kureyş'in gururunu kırmış ve müşriklerin Mekke'deki otoritesini sarsmıştı. Bu savaşta Ebu Cehil, Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya ve Velid bin Utbe gibi müşrik liderler öldürülmüş, Kureyş'in en önemli isimleri Müslümanlara karşı savaşta mağlup olmuştu. Bedir'de alınan bu ağır yenilgi, Kureyş'in kalbinde intikam ateşi yakmıştı. Ubey bin Halef, Bedir'de doğrudan savaşmamıştı. Ancak Kureyş'in kaybı ve liderlerinin öldürülmesi onu derinden etkiledi. Ubey bin Halef'in gözünde bu mağlubiyetin sorumlusu Hazreti Muhammed idi. Bu yüzden Peygamberimize karşı olan düşmanlığı ve kini daha da arttı. Bedir'den sonra Mekke'ye döner dönmez Peygamberimizi öldürmek için yemin etti. Ubey bin Halef'in Bedir yenilgisinin intikamını almak için fırsat kollaması fazla uzun sürmedi. Kureyş'in ileri gelenleri Ebu Süfyan'ın liderliğinde Uhud Savaşı için büyük bir ordu hazırlığına başladılar. Bu ordu Bedir'de kaybettiklerinin intikamını almak ve Müslümanları tamamen yok etmek amacıyla hazırlanıyordu. Ubey bin Halef de bu orduya katıldı ve savaş için tüm hazırlıklarını yaptı. Kureyş ordusu yaklaşık 3000 kişilik bir kuvvetle Medine'ye doğru ilerlerken Ubey bin Halef de Al-Udey adındaki atını bizzat savaşa hazırladı. Uhud'a giderken içindeki öfke ve intikam hırsıyla hareket ediyordu. Amacı sadece Kureyş'in zaferini sağlamak değil, bizzat Peygamberimizi öldürmekti. Ubey bin Halef, Uhud'a giderken sürekli olarak şunları söylüyordu: "Muhammed'i kendi ellerimle öldüreceğim. Onun Bedir'de Kureyş'e yaptıklarının intikamını alacağım." Ubey bin Halef'in öfkesi, Uhud Savaşı'nda onu doğrudan Peygamberimize saldırmaya itecekti.
Uhud Savaşı başladığında Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in emriyle savunma hattını korumak için stratejik bir şekilde mevzilenmişti. Savaşın ilk safhasında Müslümanlar üstünlük sağladı ve müşrik ordusu geri çekilmeye başladı. Ancak okçuların yerlerini terk etmeleri nedeniyle Kureyş ordusu ikinci bir saldırıyla tekrar güç kazandı ve Müslüman saflarında bir karışıklık oluştu. İşte tam bu kargaşanın ortasında Ubey bin Halef'in fırsat kolladığı an geldi. Ubey bin Halef yıllardır bu anı bekliyordu. Al-Udey adını verdiği özel atına binmişti ve Peygamberimize saldırmak için tüm hazırlıklarını yapmıştı. Savaşın en kızıştığı anlarda Ubey bin Halef, Müslüman saflarını yararak doğrudan Peygamberimize doğru ilerlemeye başladı. Ubey bin Halef, savaş meydanında Peygamberimize yaklaşırken yüksek sesle şöyle haykırıyordu: "Ey Muhammed, bugün seni öldüreceğim." Atının üzerinde hızla ilerleyerek Peygamberimizin bulunduğu tarafa doğru hücum etti. Gözlerinde kin ve nefret dolu bir bakış vardı. Peygamber Efendimiz'i öldürmek için tüm gücüyle atını sürdü. Ubey bin Halef'in üzerlerine geldiğini gören sahabeler, Peygamberimizi korumak için hemen harekete geçmek istediler. Ancak Peygamberimiz onları durdurdu ve "Onu bana bırakın" buyurdu. Ubey bin Halef yaklaşırken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mızrağı Hazreti Haris bin Simme'den aldı ve hızla gelen Ubey bin Halef'e doğru attı. Mızrak, Ubey bin Halef'in boynunu sıyırarak hafif bir yara açtı. Ancak bu yara Ubey bin Halef'in korkuya kapılmasına ve ölüm korkusuyla geri dönmesine sebep oldu. Ubey bin Halef yaralandıktan sonra atından düşmeden hızla geri kaçmaya başladı. Kaçarken de korku ve panik içinde şunları haykırıyordu: "Vallahi Muhammed beni öldürdü." Müşrikler Ubey'e yarasının hafif olduğunu, korkmaması gerektiğini söylediler ama Ubey bin Halef'in korkusu bambaşkaydı. O, Peygamberimizin Bedir'den önce verdiği "Ben seni öldüreceğim, İnşallah" sözünü hatırlamıştı. Bu yüzden ölüm korkusu içini sarmıştı ve şöyle diyordu: "O bana Mekke'de seni öldüreceğim demişti. Eğer o bana bir diken batırsa bile kesinlikle öleceğim." Ubey bin Halef, aldığı hafif yaraya rağmen ölüm korkusuyla atından hızla uzaklaşarak müşrik saflarına geri döndü. Ancak içinde tarifsiz bir korku ve panik vardı. Mekke'ye dönerken yarasının hafif olduğu söylenmesine rağmen bu korku onu içten içe yiyip bitiriyordu. Yarası hafif olsa da Allah'ın takdiri ve Peygamberimizin sözü Ubey bin Halef'in kaderini mühürlemişti. Mekke'ye doğru kaçarken vücudunda bir ateş gibi yayılan korku ve yara etkisini gösterdi. Ubey bin Halef aldığı bu hafif yaradan dolayı can çekişerek öldü. Ubey bin Halef, Peygamberimizin eliyle öldürülen tek müşrik olarak tarihe geçti.